endeks grafiğiyle tekrar videosuyla karşınızdayım. Şu endeksin son zamanda yapmış olduğu sert hareketler, yani dönüşler, sert dönüşler, sert yükselişler tabii ki piyasada bir panik havasına büründü, korku havasına büründü. Yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Tabii bu konuda biz de tedbirimizi uygulayarak en azından belirli kriter noktaları ortaya dökelim istedik. İsterseniz grafiğimize geçelim. Şu an aylık grafikteyiz. Dolar bazlı ekranındayız. Logaritmik düzendeyiz. Şöyle birinci zaman döngümüze bir bakalım. Birinci zaman döngümüz hemen uzaktan gösterelim şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi şurada sonlanıyor. Şuradan başlıyor. Hemen ana periyodumuzu açalım. İkinci zaman döngümüzde. Evet, şurası bizim ana periyodumuz. Açtık. Ana periyodumuzda ne yapmışız? Tabii ki 0.5'ten bir destek alıp yükselişe devam ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bir alt zamansal döngünün kapanışı mevcut. Burada bir kapanış var. Yani bitiş var. Fiyat ortalamaları o seviyeye kadar çıkarmak isteyecektir. Şöyle ikinci, yani bir alt periyodunu da açalım. İkinci zaman döngümüzde. Evet. Bunu da açalım. İkinci zaman döngümüzde ana periyotta gördüğünüz gibi önümüzde bir şey yok. 0.5 desteği 618 çok yukarılarda. Onu şöyle bir fiyatlandıralım. En azından ana periyodun şu seviyelerde filan karşılaşır sanırım. O da bayağı zaman var. Hani 2036'lar diyor. 2037'ler diyor. Yani şu trend çizgisinde devam edeceğiz gibi yolumuza. Ana periyodu görüntü kirliliğini önleyelim. Şöyle, evet, kapatalım. Bir alt periyotta gördüğünüz şurası sanırım 764 dönüş sayarız burayı. Artık ekrana düştüğü an buradaymış. Öyle düşünüyoruz. Öyle olasılıklar dahilinde nitelendiriyoruz. Şurada 618'den de düşülmüş. 0.5'in altına inilmiş. Sarkılmış. Artık o 0.5'te ortalamalarla birlikte bu bölgeyi hedefliyoruz. Şu bölgeye artık 2030'lar gibi. Şurada bir geri hemen yakınlaştıralım. Yapacağı hamleleri tahmin etmeye çalıştık. Böyle yapacak diye kesin bir şey yok. Ama şu bölgeden belki sert bir yükselişle yukarı atıp tekrar aşağı inebilir. Ama şurada tabii ki bir belirli kriter daha var. Onu da ileriki zamanlarda birinci bir döngüsel zamanda göreceğiz. Şimdi şöyle bakalım. Bunun bir alt periyodunu daha açalım. Çünkü burada 0.5 yapılmış, altına sarkılmış, 382'ye uğranacak gibi gözükmüyor. Uğranmaz da zaten. İkinci periyodumuzun direnci 0.5 noktamız var. Şu an zaten oraya kadar bir yükseliş ve red yemiş ana periyotta. Gördüğünüz gibi red yedikten sonra tekrar aynı yeri retest yapıyor gibi gözüküyor. Buranın kırılması gerekiyor. Hemen orada bir fiyat belirleyelim. Şöyle buranın kırılması lazım. 310 dolar üzerine çıkmamız lazım. Çıkamazsak şurada zaten kanalın içine giriş yapılmış. En düşük periyot kanalımız yörüngesel olarak içine giriş yapılmış ama tabii ki şuralardan red yiyebilir. 310.66 dolar. Buraların üzerinde kalmamız gerekiyor. Kalamazsak tabii ki dönüş sinyali. Buradan da dönüş yapabilir. Çünkü aynı bölge olduğu için daha da aşağıdan dönüş yapabilir. Şu kanal bence belirli bir kriter. Yani dolar bazında şöyle bakacaksak yani 309 dolarların altına düşmememiz gerekiyor. 309 dolarlar altı gerçekten bomboş bir alan. Hiçbir desteğimiz yok. Sadece
katlar arası Fibonacci'lerimiz var. Buralarda da sekme yapabilir. Yörüngeye oturamadığı için düşmeye devam edebilir. Gördüğünüz gibi boş alan. Katlarımızda durum ne? Katlar arası Fibonacci'ye baktığımızda niye böyle? Evet, 25'te 26. kat arasındayız. Kapanış yapacağız. Kapanışım için bayağı biraz süre var. Döngüsel zamanın bitmesi için şu ana kadar şöyle gösterelim. Evet, bu 2030'lara kadar kapanışla uğraşacağız. Onu da söyleyelim. Daha önümüzde bir 4 yılımız var. Tabii bunlar yükselişler ve alçalışlar şeklinde olacaktır. Fibonacci'mize baktığımızda 25 ile 26. kat arasında gördüğünüz gibi 0.5'imiz burada. 382'nin üzerindeyiz. 0.5'ten bir red yedik. 236 yaptık. Bu 0.5'in ikinci reddi test edilir mi? Artık burada yörünge izin verirse test ederiz. Onun üzerine çıkmak zorunda fiyatın. Çıkamazsak bu bizi tabana kadar iter gibi düşünüyorum. Hemen şurada şu kritere bakalım. Ana periyotta yani bir altında ne yapmışız? Şimdi ana periyodumuzun bir altı buydu. Gördüğünüz gibi bu periyotta 0.5 noktasındayız. Bunun bir altına bakacağız. Bir alt periyotta neler amaçlıyor? Onu da şuradan bakalım. Evet, kanal içine girişimiz var. 618 ve 0.5'in altına sarkılıp 236 yapılmış. Yani burada dip dolar bazında dip göreceksek dip burası. Yalnız şurada bir fitil var, sarkma. Birinci döngüsel zamandaki 236'yı da istemiş fiyat ama inememiş. Burası bizim hedefimiz olabilir yörünge olarak. Onun aklımızdan hiç çıkarmayacağız. İleriki zamanda göreceğiz. 236'mız destek niteliğinde. Tekrar buraya bu periyot döngü kapatılırken bir retest yapacağız gibi gözüküyor. Hemen ikinci döngüsel zamanımızı kapatalım ve şu anki zamana gelelim. Evet. Şimdi birinci döngüsel zamanımız şuraya kadar. Burada kapanışımız var 2030. Ana periyodumuz burada. Ana periyodumuzu bir büyütelim. Evet. Ana periyodumuzda uğraşıyoruz. Halen. Şu bir alt periyodumuzu da açalım. Fotoğraf biraz daha netleşsin. Evet. Evet. Burası ortalamaların birleştireceği nokta. Gördüğünüz gibi kanal tepemiz bizim desteğimiz. Buraya geçmemiz gerekecek ama şu bizim ana periyodumuz, bir alt periyodumuz ve daha alt periyotların ortalamaları bizim için önemli. Bir alt periyot ortalamasını da açalım. Evet. Hareketlerimiz bunun içerisinde. Şimdi şöyle bakarsak direkt kanal girişi var. Bir alt periyot, ara dönem gördüğünüz gibi en düşük periyodumuzun da kanalın tepesinden, noktalı olan kanalın tepesinden aşağı inilmiş. Burada kanal tepesinden düşüş bizi 382'ye kadar bir taban oluşturmuş. Tamam, ama buradaki sarkma biraz garip. Bu sarkmanın şu ortalamayı, yörüngeyi de hedeflediği anlamına geliyor. Bu yörünge için bir hamle daha yapacaktır. En düşük periyotta artık kanalın altına girilip üstüne çıkılmış, tekrar altına girilmiş ve en düşük periyot kanalımızın şu an gördüğünüz gibi noktalı olan üzerindeyiz. Üzerinde kalmayı başarabilirsek, burayı da kırarsak bu ay fiyat yön değiştirebilir burada. Artık yukarı, yani şuranın dönüşünün tersine bir yön gidebiliriz. Ama şu bölgenin terk edilmesi gerekiyor yukarı doğru. Özellikle de 309 doların altına düşürmemesi lazım.
Peki düşülürse ne olur? Düşülürse altta desteklerimiz 382 ana periyotta, 236 buralarda yörünge olmadığı için sekme işlemleri, buralardan artık destek alınır mı? Yukarıyı dener mi? Deneyemez artık, çünkü 0.5'in üstü değil, 0.5'in altı olduğu için zor. Sadece sekerekten artık zaman doldurma aşamasına geçecek fiyat. Bu bölgeyi hedefleyecektir tekrar dibi. En alt periyotta, yani şurada gördüğünüz gibi en altın bir üst periyodunda yörünge olarak kanal içine giriş bize 236 getirmesi gerekiyor. Tamam, çünkü 236 kanal içine terklerden sonra kanal içine dönüşler 236'yı ister yörünge olarak muhakkak. Bunu burada yakalayamamış ama şurada test edecektir. Kapanışta test edecektir diye düşünüyorum burayı. Yani 2030'larda şu bölgelerde sağlam bir kırılış, hızlı bir kırılış, iğne şeklinde sert bir kırılış yapıp tekrar yukarı dönebilir. Yani 2030'da burada bir aylık mum içerisinde bu hareketi yapabilir. Yani yüksek hacim, yüksek volite yakalayabiliriz burada. Şurada bir kırılım fake at şeklinde, yani fake atma şeklinde olabilir. Onu değerlendireceğiz. Bunu da geçtikten sonra fiyatın aslında önemli kısmına gelelim. Fiyat demiştik, tavanlarla birlikte hareket ediyor. O zaman biz hemen ikinci stratejimiz Zeymek tekniğinde tavanları ele alalım. İlk önce bir periyodumuzu açalım. En üst periyodumuz, yani fiyata yön veren periyodumuz ne diyor? Ona bakalım. Periyodumuz şu an tabii düzeltilme aşamasında. Gördüğünüz gibi periyot düzeltiliyor. Burada artık bu periyotla birlikte burada kapanış olacak. 2030'larda fiyat burada ortalamaları artık bu periyotla birlikte sıfırlıyor manasında gelebilir. Peki bunun bir de tavanı var. Tavanına bakalım. Tavanı ne diyor? Şu an periyot tavanı bayağı alta inmiş ve periyot tavanımızın üzerindeyiz. Bu bizim yıllıkta şöyle diyebilirim. Periyot olarak bir periyodun tavanı burası. Yıllıkta bir periyot. Şunu kapatalım. Yıllıkta 3 periyodun tavanına bakalım. Evet, yıllıkta 3 periyodun tavanı, yani 1, 2 ve 3 buradaydı. 1, 2, 3'ü kırdı aşağı doğru. Burada artık 5 ile karşılaşması, 4 var burada. 5 ile karşılaşması lazım. 5'e sarkmış, yani amaç 1, 3, 5, 5'i yakalamış. 5'in altına girmiş diyebiliriz. Hemen onu da tabii grafikte daha önceleri olmadığı için o 3, yani 3'ü görebiliyoruz, 5'i göremiyoruz. Göremediğimiz ortalamayı kendimiz şekillendirelim. Yani göremediğimiz tavanı, pardon. Burası 5'in tavanı olsun diyelim. En azından kendimiz şöyle beyin jimnastiği yapalım. Evet, bu bizim 5'imiz olsun. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 3'ün altına girilmiş, 5'in altından dönülmüş. Şimdi hareketleri tavanlarla alakalı, tavanları azaltma ve çoğaltma, birleştirme işlemleri yapıyor. Şu an 5'in altından geldik, üstüne çıktık. 3'ün de üstündeyiz. Bir periyodumuzu yakaladık. Evet, biri yakaladık. Yukarıya doğru tavanımızı yükseltmeye çalışıyoruz şu an. Eğer bu tavanı yükseltemezsek tekrar altından girip yani bir dalma batma işlemi daha yapabilir fiyat. Burada tabii şunu biraz açılı çizmişiz ama şöyle olduğunu düşünelim. Onu da burada yakalayacaktır sanırım. Şu bölgede tekrar. Önemli olan kriter şu an bizim bir periyot tavanımızın altına düşmememiz. Yani şu bizim desteğimiz, bir periyot tavanının altına düşersek burada fiyat aşağı doğru yön değiştirir. Bu kriteri nasıl bakıyoruz? Hemen
3 periyodumuzu kapatalım. Bu bizim bir periyodumuz. Evet, şu anki bulunduğumuz yer. O zaman bir alt periyodu, ara periyotlardan haftalık tavana bakacağız. Haftalık tavan burada. Haftalık tavan aşağıda ama bir periyodun tavanı yukarıda. Haftalık tavana dönüş isteyecektir fiyat. Burada da görüldüğü gibi şu şekilde. Bu haftalık tavanı dönüş olabilmesi için burada günlük tavanın altına düşmesi lazım. Günlük tavan, hemen ona da bakalım. Günlük tavanımız şurada. Evet. Şurada günlük tavanımız var. Günlük tavanın şu an üzerindeyiz. Burada bir dönüşümüz var günlükte. Günlük tavanın üzerindeyiz şu an. Bu günlük tavanın altına girilmesiyle günlük tavan aşağı doğru çekilmek istenecektir. Burada saatlik de artık bu günlük tavanın üstüne çıkmış olması gerekir. Saatlik tavan. Saatlik tavanın kırılımıyla buradan da aşağı dönüş yoluna girilebilir. Şimdi günlüğe geçelim. Günlük daha net görülsün. Evet, şu an günlük tavanımızın üzerindeyiz. Günlük tavanımızın üzerine muhtemelen saatlik tavanımızı almışızdır. Evet, yükselişimiz saatlikte. Peki 3 saatlik ne diyor? 3 saatliğimiz de aşağıda. Yani bu da demek oluyor ki saatlikte yükseliş yapmışız. Saatlik tavanı yükseltmişiz. Günlük tavana, hedefimize ulaşmışız. Artık günlük tavanı birleştirebiliriz. Yani 3 saatlik tavan. Tabii haftalık tavan burada. Fiyat şurada, şu aşamada saatlik tavanın altına düşmemesi lazım. Gördüğünüz gibi saatlik tavan bile günlük tavanın altında. Şurada açıldığını düşünelim tekrar. Şu bölgeye gelecektir saatlik tavan. Yani buralarda aşağı yukarı şu kesimler. Evet, 307'ler, 308'ler. Yani bu bölge kritik bölge. Aslında en net burada cevap şu günlük tavanın altına düşülmemesi. 307 dolar gibi gözüküyor. 307.8. Evet, şuraya kadar geldiğini düşünürsek diğer açılacak mumda şuralar. Evet. 307, 308'ler. 308'lerin altına düşmemesi gerekiyor. Üstünde kalması gerekiyor fiyatın. Yukarı yönlü günlükteki gidişin devam edebilmesi için. Günlük tavanımıza da baktık ve burada da Fibonacci'mizi destekleyelim. Şimdi burada 0.5 dönüşü yapılmış. 0.5 birden gelinmiş. 0.5 tekrar 0.5'i test eder mi? Burada bir test söz konusu ama tekrardan test edebilir fiyat. Burayı test etmesini de bekleyebiliriz. Olasılıklar dahilinde. Test etmeden de geri dönüş yapabilir. Çünkü şurada bir düştükten sonra hızlı bir testi var. Günlük tavanın altında kalması gerekiyor. Üstünde kalması gerekiyor burada. Peki şuna bakalım. Bizi burada yapmış olduğumuz hareketin şuradan tavanına bakalım. Burası ne diyecek? Evet. 618'in üzerine çıkmışız. Burada 764 var. Bu 764 bu periyotta test edilir mi? Burada zaten düştükten sonra şurada bir test var. Bu testin bir daha testini yapar mı bilmiyorum. O zaman şuradaki dönüşlere bakacağız. Ana periyot dönüşümüz burası. Ana periyot burada dönüş yapmış. Bu artık ara periyotların yükselişi. Burada bir hamle 2, şurası 3, burası 4. Yani bir alt periyodun da Fibonacci'sine bakmak gerekiyor. Onun da şurada sanırım. Evet, kırılmaması gereken bölge burası. Evet, kırılmaması gereken bölge şurası. Burası kırılırsa bir alt periyotta hareketler gözlenecek artık. Buranın üstünde kalması gerekiyor en son aşamada.
buranın kırılımı hareketlerini artık 3. periyotta devam ettirecek. Yani daha kısa, daha hacimsiz hareketler. Burada 302 dolar bizim tabanımız sayılır. Bu tabanın altına düşünmemesi gerekiyor. Kırılım burada olur. Olursa aşağı yönlü. Eğer yukarı yönlü devam edilirse 0.5 test edilir. Bu 0.5 geçilirse eğer 0.5'in geçilmesi ana periyotta yükselişin devamını getirir. Çünkü burada bizim bu 0.5'imiz gördüğünüz gibi ana periyodumuzun Fibonacci değeri. Buradan hemen biraz büyütelim. Evet, bu 0.5'in üzerine geçmesi gerekecek. Tabi buradaki dönüş 0.5'te burada uğraşılmış. Tekrar burayı test edip dönebilir de buradan da aşağı salabilir de. Onlara dikkat edeceğiz. Kriterimiz saatlik ortalamanın tavanı. Saatlik periyotun tavanı pardon. Ortalamanın değil de saatlik periyodumuzun tavanı kriterimiz. Onun altına düşünmemesi gerekiyor. Çünkü saatlik periyotlar her zaman için dönüş periyotlarıdır. Yukarıdan dönüş 15 dakikalık periyotta tavanıyla üstüne çıkılıp dönülebiliyor. Burada gördüğünüz gibi saatlik periyot önemli bir kriter. Bunun açısına da baktıktan sonra bunun aslında değerlerini gördük. Düşünmemesi gereken nokta burada. Yani 382'nin altı ana periyotta. En alt periyotta burası tavan. Bu tavanın altına düşmememiz gerekiyor. Hemen buradan şöyle bir de bakalım. Haftalıktaki merdiven stratejimiz ne diyor bizim, ona bakalım. Merdiven stratejisinde tavandayız. Tavanı kırmaya çalışıyoruz. Düşen tavan, düşen kırılımı. Düşeni kırmaya çalışıyoruz. Reddi yemişiz düşende. Evet, buranın kırılımıyla yukarı yön gidilebilir. Burada fiyatın tavan burası. Kırmaya çalıştığı bölge 764, yükselen 764 kırılamazsa burada hemen gösterelim. Uzaktan bir bakış atalım. Bizim en yakın desteğimiz gördüğünüz gibi 764, 618 yapılmış, yukarıya gidilmiş. Burada artık ara periyoda bakacağız. O da sanırım şuradan geçiyor. Desteğimiz 236'daymış. Pardon, 382'deymiş. Evet, şurası. Şuradan geçiyor. Destek. Buralarda tutunma çabası gösterecek fiyat. Yukarıya gidilemezse. Tabii bu düşen kırılımı farklı açıdan bakılıyor. Herkes tepelerden çekiyor çizgileri, yanlardan çekiliyor filan fıstık. Tabii bunlara girmiyoruz. Bu konulara çizik atmıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi düşen kırılmaya çalışılıyor. Kırılırsa yukarı gidilecek artık. Tabii ki bu kırılım şuralarda gerçekleşse 2030'ları buluyor. Yani aylık grafikte baktığımız için her mum bir ay. Burada bizim bunu kırabilmemiz için bayağı epey uğraşacağız gibi gözüküyor. Tabii ki buna da bakalım. Daha sonra günlüğe dönelim. Günlükte şöyle tavanlarımızı kapatalım. Günlükteki trende bakalım. Bu trendde bize ne diyecek diye şöyle bir uzaklaştıralım. Şurayı da kapatalım. Evet, trendimizi gördük. Trend tepemiz burada, kanalımızın hemen şu kanal tepesine yeltelim. Evet, burada da hemen stratejimizi geliştirelim. Bu fiyatın ilk gününden beri yapmış olduğu bu ortalamalar, yörüngeler arasındaki trendi, bu trend dahilinde yörüngesel olarak
birinci periyot döngüsel zamanındaki ve ikinci periyot döngüsel zamanındaki yörüngelerde bu trendden dans ediyor fiyat. Bu bizim belirleyici bir trendimiz. Evet, şöyle baktığımız zaman tabanımız burada. Tabanımızın evet şu an üzerindeyiz. Kırılmaması gereken bölge. Bu bölgenin altına düşersek en kötü ihtimalle tekrar aşağıdan döneceğiz. Bunu da şöyle gösterebiliriz. Hemen buranın taban olduğunu varsayıyoruz. Şuraya bir dikey çizgi atalım. 618'imizi işaretleyelim. Evet. Şimdi kanalımızı daraltalım. Bir alt periyoda geçelim. Tamamdır. Evet, 764 dönüşünü görüyorsunuz. 618'i geçemiyoruz. Eğer ki fiyat buradan dönerse taban 0.5, o da görmüş olduğunuz gibi şurası. Buradan geçiyor. Buradan dönüş bekleyeceğiz. Eğer burası 618 kırılırsa. Trendimiz bize bunu söylüyor. ZMH tekniğinde kullanmış olduğumuz stratejiler niteliğinde öngörümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi 236 taban edilmiş. Buradan 0.5'in üstü 764 geçilememiş. Aslında 764 kaçıncı? Evet, tavanımız burada. Buradan kırılmış. 236, evet, 236'mız dönüş. Gördüğünüz gibi tabanımız burası. Buradan itibaren yukarı yol almaya devam ediyoruz. 764'ler geçilememiş. 618. Şu 618'in şu dönüşü normalde 382'yi ister. Yani şuradan dönüş aslında şu 382'dir. Buraya dönememiş fiyat. Ama illaki zamanda oraya gelecek mecbur. 618'i ikinci kere deniyor. Şu an tekrar geri dönerse bu sefer hedefi şunu yakalamak olacak, yörüngesine girmek olacak. Onu da sanırım şurada en son döngüsel zamanın bitiminde bir iğne şeklinde göreceğiz gibi aynı şeyleri söylüyor fiyat tekniğimizde. Yani şu 618 dönüşünün, şuradaki dönüşün düzeltmesi şu yörüngeye olacak. Görmüş olduğunuz gibi o yörüngüde bizim bahsettiğimiz noktadan geçiyor. Evet, şuralardan geçiyor. Tabii ki bu 2030'ları bulacak. Biz şu an aldığımız bizim almış olduğumuz riskler günlük bazında şu seviyelerde, buranın kırılıp kırılmayacağı, piyasadaki korku endeksi yükselmiş durumda. Çünkü sert hareketler var. Sert yükseliş, sert geri dönüşler yani. Sert yükseliş başlangıcı, geri dönüş. Sert yükselişten sonra sert bir geri dönüş. Burada şu kısımda çok sert bir yükseliş, ani. Bu hareketler olağan dışı, fiyatın yerinde durmadığını gösteriyor. Yani her an her şey olabilir gibi gözükebilir. Tabii en önemli kriterimiz burada bizim, tabii ki baz alacağımız kriter, fiyatın ilk önce şurayı kırmaması geriye doğru. 302, üst taraftan 0.5'in üstüne çıkılması, yani 315 dolarlar seviyesi sanırım. Evet, 315 dolarların üzerine çıkılması, üzerinde tutunulması daha doğrusu. Daha sonraki hedefi 618 burada, 329 dolarlar.
Orası artık şu 0.5 geçildiğinde değerlerimiz ters dönecektir. Onları da bir ara gösteririz. Evet, Fibonacci'mize de baktık. Burada bizim asıl önemli olan kriterimiz bir kriterimiz daha var. Düzeltme kriteri, yani düzeltme periyodu. Ona da bakalım. Burada günlük periyodumuza bakalım. Günlük periyodumuz yükseltilmeye çalışılıyor ama günlük tavanımız burada. Günlük tavanımıza bakalım. Evet, bu da bizim günlük periyodumuzun tavanı. Evet, gördüğünüz gibi günlük periyot ve günlük tavan. Burası bize direnç oluyor. Yukarıya bir hamle yapıp 315 dolarlara tekrar testinden sonra 0.5'in testinden sonra dönüş de olabilir. Buradan da olabilir. Artık yükselişi buranın üzerine çıkması gerekiyor. Düşüşü de dönüşü de günlük tavanın altına inmemesi gerekiyor. Şurası önemli bir kriter. Bunu göz önünde bulunduracağız ve işlemlerimizi ona göre açacağız diyor stratejimiz. Tabii bu anlattıklarımızın hiçbiri doğru şeyler değil. Yani doğru şeyler değil derken kendi geliştirmiş olduğumuz ZMH tekniği bize bunları söylüyor. Fiyat burayı uçarak da kırar, yukarı doğru da gider, hacimli gidebilir. Tabii ki her an her şey olabilir. Yalnız tekniğimiz bize bunu söylediği için biz bunu göz önünde bulundurmak için bu tekniği kullanıyoruz zaten. Bütün bu olasılıkları göz önünde bulundurmamız gerekir. Onun için bu anlattıklarımız alım tavsiyesi değildir. Kesinlikle öyle anlamayın. Sadece kendi geliştirmiş olduğumuz analiz metoduyla fikirlerimizin oluşmasına sağlıyoruz. Şu an bugünlük bu yeter sanırım indeks için. Anlatmış olduklarımız. Herkese beni izlediği için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere demeden önce stratejilerimizi beğendiyseniz beğenilerinizi, abone olmak isteyenler de abone olursa seviniriz. Teşekkürler. Hoşçakalın.